Baktığınız zaman özellikle laptop tarafında fiyatlar gerçekten çok değişken. Buna bağlı olarak da biz de her ay bu listeleri güncellemeye çalışacağız. Bu videoda sizlerle beraber alınabilecek en düşük bütçeyle en ucuz gaming laptoplara yakından bakacağız. Dostlar, bildiğiniz gibi paramız gerçekten değersiz bir seviyede. Bu videoyu çektiğim an itibariyle dolar 17.90 seviyesinde. Buna bağlı olarak laptop fiyatları da özellikle son zamanlarda çok daha artmış durumda. Ama yine de bu listeye bir göz attığımız zaman listede en pahalı diyebileceğim en yüksek fiyatlı laptop 1000 dolar bandında diyebiliriz. Global olarak teknoloji dünyasını düşündüğümde 1000 dolarlık bir bütçe laptoplar için gerçekten uygun fiyatlı kalan bir aralık diyebiliriz. Açıkçası bu listedeki laptoplardan herhangi birini aldığınız zaman e-spor oyunlarında veya GTA 5 tarzı oyunlarda da kesinlikle bir problem yaşamayacaksınız. Listenin son modellerine doğru gittikçe de piyasada neredeyse tüm oyunlarda yüksek detay, yüksek grafik içeren oyunları rahatlıkla oynatabilecek seviyede 60 FPS'in üstünde rahatlıkla alabileceğiz. Sadece bildiğiniz gibi gaming laptoplar oyun için değil, bunun haricinde iş kullanımı için de, profesyonel işler için de gayet iyi işler çıkartıyor. Bu listedeki cihazların çoğuyla yazılım, video render, kurgu gibi işlemleri de, hatta bunun dışında AutoCAD mühendislik, mimarlık uygulamaları için de rahatlıkla kullanabileceğiniz cihazlar olacak. Ve listedeki laptopların linklerini de açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan güncel fiyatları da, bu videoyu başka bir zamanda izliyorsanız da rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bunun dışında listedeki tüm laptoplar FreeDOS yani Windows yüklü olmadan geliyor. FreeDOS bir laptopa Windows nasıl kurulur? Bununla ilgili de bir video yapmıştım. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi listemizin en uygun fiyatlı modeliyle başlayalım. Ardından tüm laptoplarla ilgili kısa değerlendirmeleri de yapacağız. Listemizin ilk sırasında Acer Gaming Aspire modelini görüyoruz. Dış taraftan baktığımızda aslında çok da bir oyuncu laptopu, gaming laptop gibi hissettirmiyor. Aksine standart bir laptop gibi gözüktüğünü de söyleyebilirim. Ryzen 5 5500U işlemcisi, 6 çekirdek ve 12 threadlik yapıya sahipken 4 GHz'e kadar da Turbo Boost'la beraber ulaşabiliyor. Bu işlemcimiz performans olarak bizi kesinlikle üzmeyecektir. GTX 1650 ve 8 GB'lık RAM ile beraber de CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda yüksek ayarlarda gayet iyi bir performans alabileceğiz. Ayrıca bu cihaza 16 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. 144 Hz IPS 15.6 inçlik ekranda bu bilgisayarın en önemli avantajlarından. Lenovo IdeaPad Gaming 3'e gelin hızlıca bir bakalım. İşlemci noktasında Ryzen 5 5600H gibi kendi fiyat bandının en performanslı işlemcisini bize sunabilirken 8 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. Ek olarak bu cihaza 8 GB'lık bir RAM daha aldığınız zaman performansınız çok daha iyi seviyelere gelecektir. 15.6 inçlik IPS ekrana sahip olan 120 Hz yenileme ile beraber gelen bu ekranımız bir oyuncu laptopuna göre düşündüğümüzde güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Harici olarak da tabii ki Nvidia GTX 1650 4 GB GDDR6 formatında bir ekran kartımız bulunuyor. Bu bilgisayarla günümüzdeki çoğu oyunu orta grafik ayarında herhangi bir kasma donma sorunu olmadan rahatlıkla oynayabiliyoruz. Batarya tarafında bu cihazdan çok bir şey beklemeyin. En fazla 3 saatlik bir kullanım ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda 120 FPS üstünü rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ekranımızda 120 Hz olduğundan çok güzel bir oyun deneyimi alabileceğimizi de belirteyim. Özellikle e-spor oyunlarını oynuyorsanız bu cihaz gerçekten yeterli. Listenin 3. sırasında yine Lenovo IdeaPad Gaming 3 serisinden bir laptopu görüyoruz. Bu laptopumuzda bir önceki laptopla ekran kartı haricinde gerçekten benzer seviyede. Burada tek slota yerleştirilmiş 8 GB RAM'imiz bulunuyor. 32 GB'a kadar da RAM takviyesini rahatlıkla yapabileceğiz ve RTX 3050 Ti ile beraber oyun performansımız çok daha yükseliyor diyebilirim. RTX'in nimetlerinden çok rahatlıkla yararlanabiliyoruz. Burada artık güncel oyunları yüksek ayarlarda oynayabileceğiz ve 512 GB'lık bir SSD'nin bulunması da gerçekten güzel bir avantaj. Şimdi listemizin 4. sırasına geçtiğimizde Acer Nitro 5 modeli karşımıza çıkıyor. Burada işlemcimiz yine oldukça performanslı ve verimli. Ryzen 5 5600H modelini görürken 16 GB RAM ve RTX 3060 GPU'nun da bu laptopta olması önceki modellerine nazaran çok büyük bir avantaj sağlıyor.
Artık neredeyse bu laptopla PlayStation 5 seviyesinde bir oyun deneyimi de alabileceğiz. 144 Hz 15.6 inçlik IPS panele sahip olması da gerçekten yine önemli avantajlardan. Ek olarak tek slotta bulunan 16 GB RAM de kesinlikle güzel olmuş. Çünkü ikinci slota 32 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Bu sayede performansımız çok daha yükselecektir. Dostlar, şimdi değerlendirme bölümünde ilk olarak en uygun fiyatlı laptopumuzla Acer Aspire Gaming modelinden bahsetmem gerekirse, ben genel olarak oyun odaklı bir kullanım için laptop alacağım ve çok da fazla bütçe ayırmak istemiyorum diyorsanız, içinde bulundurduğu ekran kartıyla beraber de güzel bir performansı fiyatına göre çok rahatlıkla verebiliyor. Alabileceğiniz en uygun fiyatlı oyuncu laptopu da diyebiliriz. Ancak işlemci kısmında video render, mühendislik, mimarlık uygulamalarında iş yerimizde tam anlamıyla göremeyecektir. Burada işlemcimiz kesinlikle oyunlar için yeterli. Ancak iş kullanımı profesyonel anlamda biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Bunun yanında taşınabilir ama performanslı bir laptop arayanlar için gaming laptoplara göre de biraz daha ince ve hafif olmasıyla da ciddi manada öne çıkıyor. Lenovo IdeaPad Gaming 3'ün GTX 1650 versiyonu ise video render, AutoCAD gibi yoğun işlemci performansı gerektiren uygulamalarda bize herhangi bir problem yaşatmayacak. Burada kullanılan işlemcimiz bir önceki modele göre, yani Acer Aspire'a göre çok daha performanslı bir işlemci. Aynı zamanda verimliliğin de iyi olmasıyla beraber bu işlemcinin vermiş olduğu performansın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten RTX 3060 ekran kartı kullanan laptoplarda da genellikle AMD Ryzen 5600H serisi kullanılıyor. Yani bu işlemcinin ne kadar performanslı olduğunu da buradan da anlayabiliriz. Zaten gaming laptop olarak şu anda alabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en fiyat performans cihaz olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Üçüncü laptopumuz yine Lenovo'nun IdeaPad serisinden, ancak RTX ekran kartlı, yani 3050 Ti'li modeli. Yani ekran kartı dışında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Bir önceki modelle aradaki 2500-3000 TL'lik, yani 150 dolarlık farkı vermeye değer mi derseniz bence kesinlikle değecektir. Burada RTX teknolojisiyle beraber yapay zeka desteği özellikle iş için kullanacaksanız profesyonel uygulamalarda çok daha işimize yarıyor. Performans açısından RTX 3050 Ti 1650'ye göre ortalamada %35'lik bir performans farkını vaat ediyor. Yani baktığınızda RTX 3050 Ti'yi almak uzun vadeli kullanım için de çok daha mantıklı olacaktır. DLSS teknolojisini destekleyen oyunlarda da bu fark daha da açılıyor. Acer'ın Nitro modeli ise performans açısından listenin önceki laptoplarından RTX 3060 ekran kartıyla beraber keskin bir şekilde ayrışıyor. Baktığınız zaman performans olarak ve soğutma sistemi de gerçekten başarılı. Baktığınızda alabileceğiniz en uygun fiyatlı, en mantıklı RTX 3060 laptop diyebiliriz. Dostlar, bunun haricinde listemizin son sırasına fiyat güncellemesiyle beraber şu anda giren bir laptop daha var. Bu laptopa baktığımızda HP Omen 15 modeli karşımıza çıkıyor. Laptopumuzun özellikleri bir önceki modelle, yani Acer Nitro modeliyle çok yakın diyebiliriz. Ancak burada depolama tarafında ve ekran kart tarafında ciddi geliştirmeler var. Burada ek olarak 1 TB SSD ve 115 Watt RTX 3060 ekran kartını görebiliyoruz. Bir önceki modelimizde de, yani Acer Nitro'da da RTX 3060'ı görmüştük. Ancak buradaki ekran kartının TDP değeri, yani watt değeri, gücü 115 Watt olmasıyla beraber bu cihaz çok daha öne çıkıyor diyebilirim. Acer Nitro modelinde 95 Watt'lık bir RTX 3060 bulunuyor. Baktığınız zaman performans açısından yaklaşık %15 civarında bir performans artışını rahatlıkla alabiliyoruz. Buradaki değerler gerçekten önemli. Yani bir laptop alırken sadece ekran kartının modeli değil, diğer teknik detaylara da kesinlikle göz atmamız gerekiyor. Evet dostlar, baktığınız zaman 20.000 TL civarındaki bütçeyle de HP Omen 15'i de çok rahatlıkla önerebilirim. Ayrıca yine bu listedeki cihazlar haricinde pek de farklı bir cihaza bakmanızı önermiyorum. Yine olabilecek bu piyasa şartlarındaki en iyi cihazları karşınıza çıkartmaya çalıştım. Gerçekten tam anlamıyla fiyat performans diyebileceğim laptopları sizlerle beraber kısa inceledik. Peki sizler bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Yani laptop önerilerine devam edelim mi? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.